Merhaba, Doktor Merdan Çelik ben. Size bugün saç ekimi ile ilgili tekniklerden bahsedeceğim. Aslında teknik olarak iki yöntem bulunmaktadır. Bir tanesi fouet tekniği, bir tanesi de foot tekniği. Fouet tekniği dediğimiz folikülleri tek tek aldığımız yaklaşık 0.8, 0.7, 0.8, 1'lik punchlar, biri çok tavsiye etmiyoruz tabii, çok büyük izler bıraktığı için. Ortalama 0.8'lik punchlarla greft foliküllerimin ünitinin alınması, tek tek alınması işlemine diyoruz. Ve bu işlemde greftlerimizi bir petri kutusunda özel sıvılar içerisinde bekletiyoruz. Hepsi alım işlemimiz tamamladıktan sonra ekim safhasına geçiyoruz. Ekim safhasında bu sefer iki yöntemimiz bulunmaktadır. Bir tanesi safir tekniği dediğimiz teknikle önce kanalları açarak daha sonra o greftlerin tek tek alınıp o kanallara yerleştirilmesi tekniği. İkinci teknik ise buradaki kalem tekniği, DHI tekniği dediğimiz teknik. Bu da direkt lokalize yaptıktan sonra herhangi bir kanal açılmadan o özel kalemlerimize yerleştirdiğimiz greftlerin direkt dokuya yerleştirilmesi işlemi. Bu işlemi hastadan hastaya ya da işte aslında olacak duruma göre, kişinin sosyal hayatına göre tercih edebiliyoruz. Çünkü safir tekniğinde mutlaka saçımızı tıraş etmek zorunda kalıyoruz. Saçımızın tamamen tıraş edilmesi gerektiği için bu tekniğin artıları şöyle, daha temiz bir alana ekim yapılmaktadır. Dolayısıyla sonrasında da bakımı kolay olmaktadır. DHI tekniğinde ise kişinin eğer üst bölgede saçları var, lokal, bölgesel bir açılma varsa o zaman bu teknik kullanılabilir. Aynı zamanda kişinin sosyal hayatının da etkilenmemesi veya iş hayatının etkilenmemesi için kişi saçlarının kesilmesini istemiyorsa bu tekniği kullanmayı o zaman tercih ediyoruz. Tamamen aslında birbirlerine herhangi bir üstünlükleri yok. Tamamen bu dediğim gibi alanın boş olması veya saçlı derinin olup olmamasıyla tercih ettiğimiz teknikler bunlar. Bir de foot tekniği var. Foot tekniği artık çok geçmişte kaldı. Halen bazı doktor arkadaşlarımız o tekniği de kullanmakta aslında. O teknikte ise toner bölgede yani ensede bir yarımay şeklinde flap alınıp yani deri parçasının alınıp onun büyüteç altında greftlere ayrılarak ekimin yapılması işlemine deniliyordu. Dediğim gibi onun bazı sakıncaları olduğu için yani ciltte geniş izlerin kalmasına neden olabildiği için o teknik artık terk edilmiştir ve günümüzde artık en çok kullanılan yöntem fouet tekniğidir. Bir de piyasada duyacağınız çeşitli isimler altında şeyler bulunmaktadır. İşte gold ekim, mega ekim gibi ya da işte ICL diye buz hücre tekniği şeklinde isimlendirilen teknikler bulunmaktadır. Bunlar tamamen aslında hatta organik saç ekimi diye duyacağınız isimler vardır. Bunlar tamamen aslında bu yöntemlerin karma hale getirilmesi veya işte eğer donör bölge iyi ise ve bir günde çok fazla greft alınıp ekilmesindense 2 güne bölünüp yarısının bugün yapılıp diyelim yarısının da bir gün sonraya bırakılması işlemine mega ekim veya işte ön kısmın safirle açılması, geri kalan kısmın ise kalem tekniğiyle yapılması işlemine ise organik ekim diye nitelendiriliyor. Bu yelpazenin kullanımı tamamen kişiden kişiye tercih edebileceğimiz, farklı kişilerde farklı teknikleri tercih edebileceğimiz durumlar. Herkese aynı teknik olmaz. Herkese saç ekimi olmayacağı gibi herkese aynı teknikle yapmak zaten doğru bir tercih de olmayacaktır. Seçeceğimiz teknik tamamen sizin durumunuza göre olacaktır. Bununla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz her zaman kliniğimize bekliyoruz. Teşekkür ederim.